Merhaba. Bugünkü içerikte Asya Hun İmparatorluğu hükümdarı olan Mete Han'ı Türkiye'nin başına geçirip Çin Halk Cumhuriyeti ile savaştıracağız. Mete Han ilk olarak Türkiye'nin başkanı olarak yeniden dünyaya geldi. İlk günlerde modern dünyaya şaşırsa da savaş sanatındaki eşsiz zekası sayesinde kısa sürede teknolojiyi öğrenmeye başladı. Jet savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, hipersonik füzelerden uydu sistemlerine kadar her şeyi detaylı şekilde inceleyerek öğrendi. Bir ay sonra tarihi bir konuşma yaptı. Ben binlerce yıl önce bozkırları tek sancak altında birleştiren Mete Han'ım. At sırtında kazandığımız savaşlar artık gökyüzünde, denizlerde ve uzayda veriliyor. Ancak değişmeyen tek şey vardır. Zafer, aklını kullanan milletindir. Mete Han ilk emrini verdi. Türk dünyasını birleştireceğiz, dedi. Bu söze en büyük tepki ise Çin'den geldi. Çin Devlet Konseyi acil toplantı yaptı. Mete Han yalnızca Türkiye'yi yönetmiyor, Türk dünyasını da tek çatı altında toplamaya çalışıyor. Eğer şimdi durdurmazsak Asya'daki dengeler tamamen değişebilir, denildi. Çin Devlet Başkanı sert bir ifadeyle konuştu. Onların güçlenmesini bekleyemeyiz. Baskıyı her alanda arttıracağız. Çok geçmedi ki Çin, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Mete Han ise televizyonlardan halka seslendi. Düşman önce ambargolarla sofrayı küçültmeye çalışır. Sonra sınırınıza gelir. Biz ikisini de kabul etmeyeceğiz. Ardından Mete Han Türkiye'ye bir emir vererek yerli üretim seferberliğini başlattı. İHA ve SİHA üretimi 2 katına çıkarken hipersonik füze projeleri hızlandırıldı. Milli savaş uçağı filoları genişletildi ve aynı anda donanma da güçlendirildi. Bunun üzerine Çin daha sert karşılık verdi. Pasifik'teki uçak gemisi görev grupları harekete geçti. Yüzlerce savaş gemisi Güney Çin denizine gönderildi. Bu hamlelerden sonra Mete Han düşman kuvvetini göstererek korkutacağını sanıyor, dedi. Bir Türk generali sordu. Hükümdarım, saldıracaklar mı? Mete Han hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Evet, ama saldıracakları yeri biz belirleyeceğiz. Türkiye dost ülkelerle peş peşe savunma anlaşmaları imzaladı. Azerbaycan ordusunu tam alarma geçirdi. Pakistan hava üslerini Türk savaş uçaklarının kullanımına açtı. Katar lojistik destek sağladı ve Türk devletleri ise ortak istihbarat ağı kurdu. Buna karşılık Çin de kendi müttefiklerinden destek almaya başladı. Limanlarını ve üslerini kullanıma açan bazı ülkeler sayesinde Çin donanması Hint Okyanusu boyunca ilerledi ve Umman denizine kadar getirdi. Aynı gece savaş başladı. Çin yüzlerce balistik ve seyir füzeleri kullandı ve farklı yönlerden ateşledi. Pasifik'ten ve Umman denizinden. Füzeler peş peşe Türkiye'nin kritik askeri tesislerine yönelmeye başladı. Çin, Türkiye'yi füze olarak baskı altına almaya başladı. Fakat Mete Han'ın yüzünde en ufak bir korku yoktu ve ekledi. Eskiden oklarımız gökyüzünü kaplardı. Bugün ise gökyüzünü jetlerimiz dolduracak. Bugün başlayacak savaş yalnızca iki devletin değil, iki çağın savaşı olacak. Derken tam o anda radar ekranlarında yeni bir uyarı belirdi. Çin'in ikinci saldırı dalgası ilkinden çok daha büyük bir kuvvetle Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı. Çin, Türkiye'nin savunmasını tek noktadan değil, her yönden aynı anda zorlamayı planlamıştı. Bu olaylar sonrası Mete Han dedi ki, onlar kuvvetlerini tek yumruk yaptı. Biz ise onları parçalara ayıracağız. Ardından ilk emrini verdi. Bütün savaş uçakları Katar'a doğru havalansın, dedi. Böylece dakikalar içinde Türk hava üslerinden yüzlerce savaş uçağı Katar'a gönderildi. Buranın hava üssünü kullanarak Umman denizinde yer alan Çin'in gemilerini vurmak için tekrardan havalandılar. Fakat Çin yakın savunma sistemlerini devreye soktu ve burada büyük bir hava ve deniz savaşı başladı. Saatler süren çarpışmanın sonunda her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Çin 4 savaş gemisini kaybederken Türkiye'nin 3 savaş uçağı vurularak düşürüldü. Ancak Çin'in yakın savunma sistemlerinin bulunduğu gemileri vurulmuştu. Bu Mete Han ve Türkiye için büyük bir zaferdi. Mete Han başını salladı. Bu sadece başlangıç, dedi. Fakat Çin daha büyük bir hamle yapmaya karar verecekti. Bu ise nükleer denizaltıları kullanma kozuydu. Derken Çin 2 adet nükleer denizaltısını Umman Körfezi'ne getirdi ve tehdit etti. Mete Han'a sesleniyoruz. Eğer uçaklarınızı bölgeden çekmezseniz nükleer denizaltılarımız gerekeni yapacak ve nükleer gönderecek, dedi. Fakat bu tehdide karşı geri adım atmayan Mete Han bir başka nükleer güce sahip Pakistan'a bir çağrı gönderdi. Can dostlarım, sevgili Pakistan, ben Mete Han olarak acilen nükleer füzelerinizi hazır hale getirin emrini verdi. Bunun üzerine Pakistan hemen harekete geçti ve Çin'e bir mesaj yolladı. Eğer Mete Han'a ve Türkiye'ye nükleer atarsanız bizim nükleerlerimiz de hazır durumda ve teyakkuz halindedir, dedi. Bunun üzerine Çin bu tehdit sonucu geri adım atmak zorunda kaldı ve nükleer denizaltılarını geri çekti. Bu zafer Türkiye'nin moralini yükseltti. Mete Han tüm komutanlarını topladı ve onlar nükleerlerine güvendi.
güveniyor. Biz ise aklımıza, şimdi sıra bizde dedi. Türkiye karşı taarruza geçti. Tüm Türk devletleriyle birlik oldu ve binlerce uzun menzilli füze Çin'in askeri üslerine ve şehirlerine yöneldi. Çin kendi hava savunma sistemlerini hazır hale getirip bazı balistik füzeleri düşürmeyi başarsa da Pekin, Şangay gibi önemli ve büyük nüfuslu şehirler ağır hasar gördü. Bu arada Metehan'ın emriyle binlerce yeni insansız hava araçları Çin'in hava savunma sistemlerini tek tek saptayarak etkisiz hale getirdi. Ardından Türk savaş uçakları Çin'in kritik mühimmat depolarını vurdu. Çin'in doğu kıyısındaki birçok askeri tesis hasar gördü. Çin yönetimi acil toplantı düzenledi. Türkler beklediğimizden çok daha hızlı hareket ediyor. Ekonomileri çökmek yerine üretimlerini arttırıyorlar dedi. Çin devlet başkanı masaya yumruğunu vurdu. O halde onları ekonomik olarak tamamen kuşatacağız şeklinde emir verdi. Bunun üzerine Çin uluslararası ticaret yollarında Türkiye'ye yönelik baskıyı arttırdı. Ayrıca Çin kendi limanlarında Türk ticaret gemilerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Yakalanan Türk gemilerine el konuldu. Finansal piyasalarında yoğun ekonomik baskılar oluştu. Metehan ise buna farklı bir şekilde cevap verdi. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve diğer müttefik ülkelerle yeni ticaret koridorları kurdu ve ortak askeri malzeme üretimlerini son derece arttırdılar. Bu yüzden Çin'in beklediği ekonomik çöküş gerçekleşmedi. Fakat Çin bu kez kara harekatını genişletti ve gizlice çıkartma yapmak için askerlerini İran'a gönderdi ve İran üzerinden kara harekatına başladı. Türkiye'yi biraz geriye doğru püskürtüp ilerleyişlere başladı. Bu olay sonrası Türk generalleri hemen Metehan'a koştu ve hükümdarım, düşman bazı kritik bölgeleri aldı. Ne yapalım? Metehan ise bütün cephelerde karşı saldırı başlayacak. Biz de Çin'e çıkartma yapacağız dedi. Türk özel kuvvetleri bunun üzerine Güney Çin denizine yaklaştı ve yüz binlerce askerini Çin'e indirdi. Guangdong bölgesi kısa sürede Türkiye ve Metehan'ın eline geçti. Türk savaş uçakları ilerleyen zırhlı birliklerini vurdu. Bu arada ana kara Türkiye ise ağır savunma gösterip başarılı oldu ve kaybettiği bölgelerin büyük bölümünü geri aldı. Türkiye, Çin üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek için diğer Türk devletlerinden ve Pakistan'dan asker desteği alıyordu ve bunları Çin cephesine gönderiyordu. Alınan bölgelerde Türk bayrağı göndere çekildi. Bu haber kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Çin ilk kez savunmaya geçmek zorunda kalmıştı. Çin, ülkenin iç kesimlerinden yüz binlerce yeni askeri, binlerce tankı ve yüzlerce savaş uçağını cepheye sevk etmişti. Çin, tüm cephelerde aynı anda baskı kurarak Türk savunmasını yarmayı hedefliyordu. Metehan bu durumda şöyle dedi: "Bir ordu bütün gücünü tek darbeye ayırıyorsa geri çekileceği ikinci bir kuvveti kalmamıştır." Ardından emirlerini peş peşe verdi. Türkiye ve müttefiklerinden gelen yeni savaş uçakları ard arda havalanarak bölgeye geldi. Aynı saatlerde Türk donanması da açık denizlerde harekete geçti. Buradaki çatışma uzun bir süre devam edecek gibi görünüyordu. Türk ordusu ilerleyişlere yeniden başladı. Kısa sürede Güney Çin kıyıları tamamıyla ele geçirildi. Bu olay sonrası günler süren diplomatik temasların ardından Çin yönetimi ateşkes görüşmesi istedi ve bu savaş iki millete de ağır kayıplar yaşattı dedi. Savaşın ardından Metehan son kez halka seslendi. "Büyüklüğümüzü Çin'e tekrardan gösterdik. İşte biz Türkler," dedi ve savaş son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın.